Kartaca. Bugünkü Tunus topraklarında M.Ö. 814 yılında Kraliçe Dido'nun kurduğu antik çağların en önemli devletlerinden biri. Başlangıçta Fenikelilerin bir şehir devletiyken zamanla kendi dillerini, kendi kültürlerini inşa ettikleri bağımsız bir cumhuriyete dönüşen ve efsanevi Kartacalı Hannibal'i yetiştiren büyük medeniyet. Kartacalı Hannibal ki Roma İmparatorluğu'na duyduğu nefreti iliklerine kadar hissederek yaşamış, hayattaki tek motivasyonu bu büyük devleti yenmek olan büyük bir komutandı. Çünkü babası ünlü general Hamilkar Barca'nın Roma'ya olan bitmez tükenmez öfkesini miras olarak almıştı. Tarihin en büyük komutan ve askeri strateji uzmanlarından biri olan Hannibal, Kartacalı bir ailenin oğlu olarak M.Ö. 247 yılında Kuzey Tunus'ta dünyaya geldi. Babası Hamilkar Barca, Kartaca'nın en önemli komutanı ve önde gelen devlet adamıydı. Hannibal, Sicilya adasının ve Akdeniz'in hakimiyeti için Roma ile mücadele ettikleri ve 23 yıl boyunca sürecek Pön Savaşları'nın ilki tüm şiddetiyle devam ederken dünyaya gözlerini açtı. 1. Pön Savaşı'nda Hamilkar Barca bir takım başarılar elde etse de Sicilya, Korsika ve Sardunya adaları Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girdi. Bu durum Hamilkar'ı öylesine öfkelendirmişti ki henüz 10 yaşındaki oğlu Hannibal'i de yanına alarak yenilgiyi telafi etmek üzere İspanya seferine çıktı. Burada Hannibal'in hayatını şekillendirecek çok önemli bir dönüm noktası yaşanacaktı. Hannibal Barca hayatı boyunca Roma'yı yenmek için savaşacağına, Kartaca'nın ve ailesinin intikamını alacağına, babasının ve inandığı tanrıların huzurunda yemin etti. Ettiği bu yemin Hannibal'i 26 yaşında büyük bir ordunun komutanı yapacaktı. Hamilkar, İber Yarımadası'nın fethi sırasında M.Ö. 229 yılında öldü. Bunun üzerine Kartaca ile ilgilenenleri Hannibal'i İspanya'daki ordunun başkomutanı yaptılar. Hannibal, genç yaşında babasıyla katıldığı birçok savaşta yeteneklerini ve savaş stratejisini geliştirmişti. Komutanlığı üstlendikten sonra da Roma'ya karşı bir dizi başarı elde etti. En ünlü ve en çarpıcı hamlesi ise devasa ordusu ve filleriyle birlikte Alp dağlarını aşarak İtalya'ya saldırmasıydı. İkinci Pön Savaşı olarak isimlendirilen bu savaşta Hannibal, M.Ö. 218 yılında 40.000 asker, 37 savaş fili ve binlerce atla birlikte İspanya ile aralarında sınır kabul ettikleri Ebro Nehri'ni geçerek ilerlemeye başladı. Alp dağlarında 2000 metre yüksekliği olan Mont Cenis geçidini aşarak İtalya'ya vardı. Çoğunlukla Roma kaynaklarına dayanan bilgilere göre Hannibal, ordusu tarafından sevilen bir komutandı. Alplerdeki bu efsanevi yolculuğunda da askerleriyle tamamen aynı koşullarda yaşamış, onlarla birlikte aç kalmış ve soğukta onlarla yan yana uyumuştu. Ancak bu zorlu yolculuğun ardından ovaya indiğinde askerlerinin neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti. Buna rağmen Po Nehri kıyısında Roma birlikleriyle ilk karşılaşmasında onları yenilgiye uğrattı. Ardından bir süre sonra Trebia Nehri yakınlarında ezici bir zafer daha kazandı. Bu muharebe sırasında tarihin gördüğü en kanlı pusulardan biri yaşanmış ve bir günde tam 5000 Romalı asker Hannibal'in ordusu tarafından yok edilmişti. Hannibal'in de büyük bir kaybı vardı. Savaş onun da sol gözünü almıştı. Hannibal'in bu başarısından sonra ordusunun azalan gücünün yerine Galyalı askerlerin kendine katılmasıyla sayısını neredeyse ikiye katladı. Hannibal'in Roma güçleriyle yeniden karşı karşıya gelmesi M.Ö. 216'da Güney İtalya'daki Canaia'da olacaktı. Romalıların Kartaca ordusunu yok etmek için topladığı 87.000 kişilik dev ordu Hannibal'in 50.000 askeriyle karşı karşıya geldi. Hannibal bu savaşta olağanüstü bir taktik uygulayarak Roma ordusunu tamamen kuşattı. Savaş sonunda Roma ordusu tarihinin en büyük yenilgilerinden birini yaşamış ve tam 80.000 askerini kaybetmişti. Öyle ki savaş sırasında dakikada öldürme oranının 500 asker olduğu tahmin ediliyor ve bu yıkım askeri akademilerde hala incelenen ve ders olarak okutulan bir savaş olarak tarihe geçmiş durumda. Kartaca ordusu ise bu savaş neticesinde 8.000 askerini kaybetmişti. Bu zaferden sonra Hannibal İtalya'ya yerleşti ve yaklaşık 15 yıl burada hüküm sürdü. Roma ordusu ise yaralarını sararak intikam alacağı günü bekliyordu. Hannibal bu sürede kendisini ve ordusunu geliştirerek Roma'nın kalbine yapacağı saldırı için gün sayıyordu. Ancak beklenen o saldırı hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hannibal bunca askeri üstünlüğüne ve taktiksel zekasına rağmen yanılmış, zamanla Roma'nın dize geleceğini ve teslim olacağını düşünmüştü. Fakat bunun yerine Roma, halkının bağlılığı ve asker mevcudunun yeniden yükselmesiyle gücünü toplamayı başardı. İtalyan şehir devletleri de Roma'nın öncülüğünde bir araya gelmişlerdi. Bu aşamada genç ve yeni bir komutan tarih sahnesine çıktı.
Afrikalı Scipio. Scipio, Roma senatosuna savaşı Kartaca'ya taşımayı teklif etti. Hannibal, Roma'nın kalbini işgal etmeden kendi ordusuyla Kartaca'nın kalbini işgal etmek istiyordu. Senato bunu uygun görmese de halkın desteği arkasındaydı. Sicilya'dan yola çıkan Scipio, Kartaca'ya ulaşınca Hannibal'in de doğduğu topraklara geri dönmekten başka şansı kalmadı. Bugünkü Tunus sınırları içinde yer alan Zama'da yapılan muharebede Hannibal'in ordusu yenilgiye uğradı. Neredeyse yıllar önce Cannae muharebesinde Roma ordusunun yaşadıklarını bu kez Kartaca ordusu yaşamaktaydı. Sayıca üstün ve kendi topraklarında savaşıyor olsalar da Roma ordusunu dize getiremediler. Scipio da en az Hannibal kadar büyük bir askeri dehaydı ve Kartaca ordusunun tüm zayıf yönlerini ezberlemiş, taktiklerini buna göre geliştirmişti. M.Ö. 202 yılındaki bu savaşta Roma ordusu kesin bir zafer kazandı. Buna rağmen Hannibal de canını kurtarmayı başardı. Ancak ülkesinde gözden düştü ve gönüllü olarak sürgüne gitmeyi tercih etti. Dönemin çeşitli devletlerine danışmanlık yaptığı bilinse de ölümü hakkında türlü söylentiler vardır. Kesin bir bilgi olmasa da o yıllarda Marmara ve Batı Karadeniz'de hüküm süren Bitinya Krallığı'nda askeri danışman olarak çalışırken Romalı askerlere teslim edileceğini düşünerek Gebze civarında bir yerde kendi canına kıydığına inanılmaktadır. Kazandığı tüm zaferlere, sürdürdüğü görkemli yaşamına rağmen ömrü böyle noktalanmıştır. Hannibal, stratejik dehası, cesareti ve savaş liderliğiyle antik dünya tarihinin en akılda kalan figürlerinden biridir.